Bölüm 76 Dünyayı sarsan isim. Dövüş birliğinin tüm üyelerinden kurtulduktan sonra Sifeng, kendisi ile dövüş birliği arasındaki kavgayı mühürledi. Ancak Sifeng, eylemlerinden pişman olmadı. Az önce dönüp gitse bile Martial'in oyuncuları onun gitmesine izin vermezdi. Yani dövüş birliğinin gücünü zayıflatabilir. Bir dahaki sefere karşılaştıklarında onlarla daha kolay başa çıkabilirdi. İzleyicilerin şokuna ve merakına aldırış etmeden yerde birkaç ekipman parçasını gören Sifeng, gidip onları topladı. En azından bu eşyalar, hayat satın alırken kaybettiği parayı telafi edebilirdi. Ah, bu şövalyenin uzun kılıcı değil mi? Sifeng, iki parça bronz ekipmanın düştüğünü ve ikisinden birinin demir kılıç aslanının bronz silahı olduğunu keşfetti. Belki de demir kılıç aslanı şu anda mezarlıkta öfkeyle kan kusuyordu. Şövalyenin uzun kılıcı, seviye 4 bronz ekipman arasında iyi bir silahtı. Tanrı'nın alanında, silah uzmanları ve metelerin ekipmanları, aynı seviyedeki diğer ekipmanlara göre biraz daha yüksekti. Şu anda şövalyenin uzun kılıcı en az 10 gümüş para değerinde olacaktır. Diğer 3 seviye bronz kumaş zırh parçasına ve birkaç ortak ekipman parçasına ek olarak. Sifeng aslında bir kayıp yaşamadığını keşfetti. Aksine fazladan 1 veya 2 gümüş para kazanmıştı. Tam Sifeng ayrılmayı planlarken, izleyen oyuncuların bakışlarında bir değişiklik oldu. Açgözlülük yüzlerine sinmişti. Sifeng, Iron Sword'la kolayca ilgilenmişti. Hatta birkaç elit oyuncuyu tek bir hamle ile öldürdü. Bir hayalet bile Sifeng'in üst düzey ekipmanlara sahip olmadığına inanmazdı. Üstelik Sifeng şu anda kırmızı oyuncuydu. Kırmızı oyuncu öldürülürse aldığı ceza artacaktı. Üstelik Sifeng pek çok oyuncuyu öldürmüştü. Eğer ölecek olsaydı en azından 3 ya da 4 parça ekipmanı düşürürdü. Peki ya muhafızlar onları bir süreliğine hapsederse? Bu, üst düzey ekipman elde etmekle kıyaslanabilir mi? Eğer bir acemi bir uzmana dönüşmek istiyorsa, iyi bir donanıma sahip olmak şarttı. Eğer Sifeng'i öldürürlerse uzman olma şansları olacaktı. Peki vasat kalmaya istekli olmadıkları sürece neden onu öldürmesinler ki? Ne? Siz de benimle bir ama arıyorsunuz? Sifeng çevresine bakarken soğuk bir şekilde güldü. Düşman topraklarının derinliklerinde olma hissini hissetmeyeli uzun zaman olmuştu. Sifeng'in soğuk bakışını aldıktan sonra herkes istemeden geri çekildi. Hiçbiri ilk saldıran olmaya cesaret edemedi. Hepsi önce birisinin saldırmasını, sonra da bu durumdan yararlanarak kendilerine fayda sağlamasını bekliyorlardı. Hepiniz yoldan çekilin. Ye Feng, suikastçı ittifakımızın bir arkadaşıdır. Kim onunla bela arıyorsa, belasını bizim suikastçı ittifakımızla arıyor demektir. O anda Stabbing Hat, ondan fazla astından oluşan bir grupla birlikte Sifeng'e doğru ilerlerken kalabalığın arasından bir yol yarattı. Sifeng'i öldürmek isteyen oyuncular Stabbing Hat'ı duyduklarında her biri şok oldu. Aslında Sifeng kimdi? Sadece müthiş bir güce sahip olmakla kalmıyordu, aynı zamanda suikastçılar ittifakı onu koruyordu. Suikastçı ittifakı, Red Leaf kasabasında iyi biliniyordu. Kırmızı Yaprak kasabasındaki tek ikinci sınıf loncaydı ve üyeleri tüm Yıldızay Krallığı'nda bulunabilirdi. Ancak Assassin's Alliance'ın temel gücü White River City civarında bulunuyordu. Diğer loncalar onun etkisiyle kıyaslanamazdı. Eğer Assassin's Alliance'a düşman olacaklarsa, gerçekten hesaplarını silip her şeye yeniden başlamaları gerekecekti. Bunun nedeni suikastçılar ittifakının suikastlarıyla ünlü olmasıydı. Bir grup suikastçı tarafından hedef alınma hissi. Bunu düşünmek bile insanı huzursuzluktan titretebilir. Assassin's Alliance'ın ortaya çıkışıyla çevredeki oyuncular artık Sifeng hakkında fikir sahibi olmaya cesaret edemiyorlardı. Herhangi bir avantaj elde edemedikleri için herkes hemen olay yerinden ayrıldı. "Çok teşekkürler," dedi Sifeng minnetle, Stabbing Hat'a baktı. "Anlamsız. Kardeş Ye Feng'in gücüyle, ben ortaya çıkmasam bile sana karşı hala çaresiz kalacaklardı. Ben sadece tekneyi akıntıya doğru itiyordum." Stabbing Hat ellerini birleştirerek hayranlıkla şöyle dedi, "Bugün kardeş Ye Feng gerçekten ufkumu genişletti. Ben bile demir kılıç aslanını öldürmekte zorlanırdım.
Kardeş Yefeng'in becerilerinin sadece birkaç hamlede Demir Kılıç Aslanı'ndan kurtulacak kadar güçlü olacağını düşünmemiştim. Şanslıydım, dedi Sifeng sakince bir gülümsemeyle. Kardeş Yefeng gerçekten alçak gönüllü. Ancak anlamlandıramadığım bir konu var. Güvenli bölgede oyuncuları öldürdüğünüz halde neden muhafızlar kardeş Yefeng'le sorun çıkarmıyor? Bıçaklayan kalp cevabı zaten belirsiz tahmin etmişti, ancak yine de Sifeng'in bunu bu kadar çabuk başarabileceğine inanmıyordu. Pek bir şey yok. Böyle özel bir ayrıcalığım var çünkü bir görevi yeni tamamladım ve Kırmızı Yaprak kasabasında asil oldum. Sifeng gerçeği Stabbinghat'tan saklamadı. Bunu gizleyemeyeceğini biliyordu, bu yüzden gerçeğin bir kısmını açığa çıkarsa iyi olurdu. İblis avcısı unvanına gelince, bunu yine de bir sır olarak saklaması gerekecekti. Aksi takdirde çok dikkat çekici olur ve istenmeyen sorunları çeker. Bıçaklayan kalbin kalbi, Sifeng'in açıklamasını duyduğunda yüksek sesle çarptı, gözleri şaşkın bir şekilde Sifeng'e baktı. Suikastçı ittifakı, Kırmızı Yaprak kasabasının itibarını elde etmek için bilinmeyen miktarda çaba harcamıştı. Ancak bugüne kadar yalnızca 10 itibar elde etmeyi başardılar. Birinci sınıf Lonca Star River Federasyonu'nun Lonca lideri Kırık Rüzgar bile yalnızca birinci sınıf vatandaştı ve asil olmadan önce daha kat etmesi gereken uzun bir yol vardı. Ancak ondan önceki Sifeng aslında zaten bir asildi. Aralarındaki fark çok büyüktü. Başlangıçta, Stabbinghat zaten Sifeng'in gücüne dair yüksek bir tahmine sahipti. Gerçekten hala Sifeng'i küçümsediğini hayal etmemişti. Ancak hafızasına göre kılıç kullanan üst düzey uzmanların çoğuyla tanışıyordu. Hiç tanımadığı kişilerle bile en azından daha önce tanışmıştı. Ancak Sifeng, Stabbinghat'ın hafızasındaki figürlerin hiçbirine benzemiyordu. Oysa dünya geniş bir yerdi. Dünyadan saklanan bazı üst düzey uzmanların olması kaçınılmazdı. Artık Tanrı'nın etki alanının etkisi her geçen gün daha da büyüdüğü için, bu uzmanların da Tanrı'nın etki alanına girmeleri özellikle garip değildi. Kar tanrıçasının Sifeng ile uğraşırken son derece arkadaşça davranması şaşırtıcı değildi. Stabbinghat, Sifeng'in son derece ünlü ama gizli bir uzman olduğunu ve ondan habersiz olduğunu tahmin etti. Bu tür gizli uzmanlarla bağlantısını ne kadar erken sıkılaştırırsa, Lonca'nın gelecekteki gelişimine katkısı da o kadar büyük olacaktı. Bu noktaya kadar düşünen Stabbinghat hafifçe gülümsedi. Sifeng gibi üst düzey bir uzmanı keşfetme şansının iyi olduğunu hissetti. Öte yandan Sifeng, Stabbinghat'ın neden aniden gülümsediğini bilmiyordu. Oyun parası satın alan loncalarla dolu sokağa bir göz attı ve aniden sordu, "Kardeş bıçaklayan kalp, acaba burada ne oldu? Neden oyun parası toplamaya çalışan bu kadar çok lonca var?" "Ah, bilmiyor musun?" Bıçaklayan kalp biraz şok oldu, Sifeng'e şaşkın gözlerle baktı. Bu konu White River City'deki oyuncular arasında zaten iyi biliniyordu, peki Sifeng bunu nasıl bilmezdi? Sifeng başını salladı ve şöyle dedi, "Bunca zamandır görevimi yapıyordum, ancak şimdi geri dönüyorum. Yani sebebi bu. Bu mesele de yeni başladı." Bıçaklayan kalp bir gerçeğin farkına vardı. Daha sonra şöyle açıkladı, "Kısa bir süre önce müzayede evinde bir pırıltılı göğüs plakası dövme tasarımı ortaya çıktı. Glimmergestplate'deki niteliklerin ne kadar iyi olduğunu bilmelisiniz. Dövme tasarımının kullanışlılığını söylemeye gerek yok. Tüm loncalar onun varlığını keşfettikten sonra hepsi bunun için rekabet etmeye başladı. Loncamız da bir istisna değil. Maalesef loncamızın geçmişi biraz eksik ve Star River Federasyonu 2 altın ve 33 gümüş para karşılığında dövme tasarımını kazandı. Başlangıçta loncamız çoktan pes etmişti. Ancak müzayede evinde başka bir Glimmer göğüs plakası dövme tasarımının ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Bütün kargaşanın başlangıcı buydu. Her lonca çılgınca para toplamaya başladı ve hepsi de teklif vermek istiyor. Bu seferki ihale, Glimmergestplate dövme tasarımının 2 altın 51 gümüş paraya satılmasıyla sona erdi. Pek çok lonca hayal kırıklığı yaşarken üçüncü bir parçanın ortaya çıkacağını kimse hayal edemezdi. Şu anda herkes hala üçüncü parça için teklif veriyor. Ancak tahminlerime göre üçüncü parça daha da yüksek fiyata satılacak.
Ancak kimse daha fazla dövme tasarımının müzayedeye çıkıp çıkmayacağını bilmiyor, bu yüzden buraya oyun parasını toplamaya geldim. Şu anda herkes Black Flame Forger'in Glimmergeist dövme tasarımlarını sattığını tahmin ediyor. Sonuçta, bronz ekipman dövme tasarımları sadece lahana değildir. Benzer dövme tasarımlarından bahsetmeye bile gerek yok. Dahası, daha önce Glimmergeist satan kişi Kara Alev dövmecisiydi. Yani herkes içten içe bu dövme tasarımlarının bu Kara Alev dövmecisi tarafından isimsiz olarak satıldığını anlıyor. Bu Kara Alev dövmecisinin stratejisinin gerçekten zekice olduğunu kabul etmeliyim. Daha önce Glimmergeist'in fiyatını düşürmek için Hammer Trading ile rekabet etmişti. Ancak, gözlerinin ekipmana değil, mevcut dövme tasarımlarına odaklandığı ortaya çıktı. Kara Alev Demirci ile rekabet eden çekiç ticareti de iyice çılgına dönmüştü. Her ne kadar Kara Alev Demirci ile içlerinden biri iflas edene kadar rekabet edeceğini açıklamış olsa da ne yazık ki Kara Alev Demirci artık onunla ilgilenmiyordu. Şu anda pek çok insan Kara Alev Demircisi ile temasa geçmek istiyor. Ne yazık ki bu kişiyle iletişime geçmenin bir yolu yok. Hatta Ouroboros'un kar tanrıçası forumlarda bir konu yayınlayarak Kara Alev Demirci'nin kendisiyle iletişime geçmesini istedi, işbirliği konularını görüşmek istiyor ve fiyatını tereddüt etmeden belirtmesini istiyor. Bununla Kara Alev Demirci iyice meşhur olmuştu. White River şehri dışında, tüm Yıldızay Krallığı şu anda Kara Alev Demircisini tartışıyor. Kendisi şu anda Yıldızay Krallığı'nın bir numaralı sahtekarı olarak kabul ediliyor. Stabbinghat konuşurken derin bir pişmanlık hissetti, ifadesi Kara Alev Demircisine olan saygıyı ortaya koyuyordu. İşte bu kadar. Acaba kardeş Stabbinghat Glimmergeist dövme tasarımını satın almakla ilgilenir mi Sifeng? Durumu genel olarak anladıktan sonra sıradan bir şekilde Stabbinghat'a sordu. Bölüm 77 Ateşe yakıt eklemek. Her ne kadar Sifeng sadece gelişigüzel sorsa da, Stabbinghat'ın kafası aniden döndü ve gözleri Sifeng'e beklentiyle baktı. Yüzünde heyecanlı bir ifadeyle sordu, olabilir mi? Kardeş Sifeng, Glimmergeist dövme tasarımına sahipsin. Şu anda, bronz ekipman için dövme tasarımları konusunda büyük loncalar arasında çılgınca bir mücadele vardı ve hepsi mali desteklerinin derinliğiyle yarışıyordu. Hiç kimse satılacak olan Glimmergeist dövme tasarımlarının kalan sayısını kesin olarak söyleyemezdi. Belki birinci sınıf loncalar tüm dövme tasarımlarını satın alırdı, ikinci sınıf loncanın bunu elde etme şansı hiçbir zaman gelmeyebilir. Eğer şu anda bir bronz ekipman için dövme tasarımını elde edebilirse suikastçı ittifakı diğer ikinci sınıf loncalardan bir adım önde olabilir. Kendileri için büyük bir itibar yaratabilecek ve büyük bir kar elde edebileceklerdi. O zaman White River City üzerinde rekabet ederken daha büyük bir şansa sahip olacaklardı. Ancak Sifeng sadece başını salladı. Bıçaklayan kalbin heyecanlı ruh hali aniden söndü ve cesareti kırıldı. Ancak biraz düşündükten sonra, Kara Alev dövmecisi ve çekiç ticareti dışında, dövme tasarımını ortaya çıkarabilecek üçüncü bir oyuncu henüz yoktu. Sonuçta böyle bir eşyanın elde edilmesi şansa bağlıydı. Glimmergeist için teklif vermek istemedin mi? Sana biraz borç verebilirim, dedi Sifeng telaşsız bir ses tonuyla. Farkındalık Stabbinghat'ı vurdu. Sifeng gerçekten çok zengindi. Hiç çaba harcamadan 20 gümüş parayı çıkarabildiğinden önemli miktarda mal varlığına sahip olduğu açıktı. Ancak birinci sınıf loncalarla karşılaştırıldığında fark hala çok büyüktü. Sifeng'in 30 ila 40 gümüş parası olsaydı harika olurdu. Bu nedenle Stabbinghat iç geçirerek şöyle dedi, kardeş Sifeng, sana inanmadığımdan değil ama Glimmergeist dövme tasarımının fiyatı çok yüksek. Sadece 20 veya 30 gümüş para pek işe yaramayacaktır. Ah, o zaman bunun için ne kadar teklif vermen gerekiyor Sifeng güvenle sordu. Sifeng, dövme tasarımı için ne kadar teklif verilmesi gerektiğini bilmese de, satılan iki dövme tasarımından elde ettiği 4'ün üzerinde altın parası vardı. Bu iki eşyanın parası zaten çantasına yatırılmıştı, dolayısıyla 3. Glimmergeist dövme tasarımı için başarılı bir şekilde teklif verebileceğinden emindi. Bunu yaparak Stabbinghat'ın kendisine bir iyilik borçlu olmasını da sağlayabilirdi. Her durumda, bu paralar yine de onun eline geçecekti.
Bu karara neden karşı olsun ki? Glimmer Hestplate dövme tasarımının sonuçları Schifeng'in beklentilerini çok aştı. Dövme tasarımı için yarışan bu kadar çok lonca varken, oyun parası sıkıntısının olması ve fiyatın yükselmesine neden olması şaşırtıcı değildi. Ancak bu durum Schifeng için çok iyi bir haberdi. Eğer Schifeng şu anda yangına yakıt eklemeseydi, uzun süren zorlu çabasının hakkını vermiş olmazdı. Stabbinghat 3 parmağını kaldırıp çaresizce şöyle dedi, şu anda rekabet giderek kızışıyor. Tahminlerime göre ihaleyi garantilemek için en az 3 altın paraya ihtiyacımız olacak. Aksi takdirde başarı umudu kalmaz. Yanında ne kadar var? Schifeng inisiyatif alarak sordu. Stabbinghat 3 altın parasını bir nefeste ödünç vermeyi düşünmüyordu. 2 altınım 10 gümüşüm var. Diğer loncalar neredeyse tamamını satın aldığı için şu anda oyun parasını toplamak son derece zor. Zaten rekabetten vazgeçmeyi ve bunun yerine seviye atlamayı planladım. Tırnak işareti dedi Stabbinghat iç geçirerek. O halde sana 90 gümüş borç vereceğim. Bu şekilde 3 altın para toplamış olacaksınız dedi Schifeng gülümseyerek. Hemen Stabbinghat ile takas yapmayı seçti ve takas penceresine 90 gümüş para yerleştirdi. Stabbinghat, ticaret penceresinde 90 gümüş parayı görünce aniden şok oldu. Schifeng'in bu kadar paraya sahip olacağını düşünmemişti. Ayrıca Schifeng de şu anda ondan fazla gümüş para harcamıştı. Bu, Schifeng'in şahsında en az bir altın paraya sahip olduğu anlamına gelmiyor muydu? Eğer suikastçı ittifakı tüm çabalarını fon toplamak için harcamasaydı, lonca'nın akıcı fonları Schifeng'in sahip olduğu miktara benzer olurdu. Ancak onlar ikinci sınıf bir loncaydı ve lonca üyelerinin sayısı 20.000'in üzerindeydi. Ayrıca 500 kişilik uzman bir para toplama ekibi vardı. Bu arada, Schifeng'in tek başına kazandığı para aslında aşağı yukarı loncalarınınkiyle aynıydı. Kardeş Yefeng, gerçekten teşekkür ederim. Bu iyiliğin karşılığını gelecekte ödeyeceğim Stabbinghat heyecanla haykırdı, ancak kardeşimin bir kayıp yaşamasına izin veremem. Yarın mutlaka bir altın parayı sana iade edeceğim. Şu anda, Tanrı'nın alanının oyun para birimi son derece değerliydi, özellikle de dövme tasarımlarının rekabet edildiği bu dönemde. Başlangıçta Stabbinghat onu kredi kullanarak satın almak istiyordu. Ancak oyun parasının değerini düşündüğünde, parası olsa bile satın alması zordu. Üstelik Schifeng'in kredisi yoktu. Bu nedenle, bu sözlerin ağzından çıkmasına izin verecek cesareti yoktu ve bunun yerine Schifeng'e 10 gümüş para faiziyle tazminat ödemeyi seçti. Ancak Schifeng, yalnızca kredi dilediği için biraz suskun kalmıştı. Şu anda büyük bir borcun omuzlarındaydı. Atölye ve gelecekte ihtiyaç duyacağı kiranın yanı sıra, acilen paraya da ihtiyacı vardı. Bu kadar oyun parasıyla ne yapacaktı? Nasıl krediler kadar güvenilir olabilir? Atölyesine ne kadar erken başlarsa istikrarlı parti üyelerini de o kadar erken işe alabilirdi. Büyük ölçekli zindanlara girebildiğinde, daha iyi para kazanabilir, seviye atlayabilir ve atölyenin itibarını arttırarak loncasını kurmak için daha iyi bir temel oluşturabilirdi. Eğer çok geç başlarsa White River City'ye ayak basması bile zor olacaktı. Şu anda her an önemliydi. Kardeş bıçaklayan kalp, böyle söyleme. Bugün gelmeseydin kanlı bir savaştan kaçamazdım. Sana bir iyilik borcum var, bu yüzden bu 90 gümüş karşılığında her gümüş parayı 60 krediye satacağım. Oyunun ilk aşamalarında her loncanın paraya ihtiyacı olacaktır. Bu yüzden bana karşı kibar olmanıza gerek yok, dedi Schifeng samimi bir ses tonuyla. Bıçaklayan kalp, Schifeng'in sözlerinden hemen etkilendi. Schifeng'in bilmeye değer bir arkadaş olduğunu düşünüyordu. Eğer yarın Schifeng'e bir altın parayı iade ederse, bu loncanın işleyişinde oldukça fazla soruna yol açacaktı. Dahası, sahtecileri beslemek ve malzeme satın almak büyük miktarlarda para gerektiriyordu. Bunları kredi kullanarak satın alsaydı daha iyi olamazdı. Kardeş Yefeng'e yeterince teşekkür edemem. Ancak 60 kredi biraz fazla düşük. Onları bu fiyata almaya cesaretim yok ve bunu söylemek bile başkalarının benimle dalga geçmesine neden olur. Her gümüş parayı 80 kredi karşılığında, toplam 7200 kredi olarak satın alacağım. Bunları hemen hesabınıza aktaracağım. Bıçaklayan kalp çok keyifliydi.
Schiffeng'in konuyla ilgili şikayetleri olsa bile, Stabbinghat yine de inatla 7200 kredinin tamamını Schiffeng'e aktarırdı. Kardeş Yefeng, önce dövme tasarımı için teklif vermek üzere ayrılacağım. Gelecekte herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sana yardım etmek için kesinlikle elimden geleni yapacağım. Konuşmasını bitiren Stabbinghat, aslarıyla birlikte aceleyle müzayede evine gitti. Banka hesabındaki ek 7200 krediyi gören Schiffeng çaresizce gülümsedi. Bıçaklayan kalp hakkındaki görüşü kalbinde daha da olumlu bir hal aldı. Şu anda banka hesabında 20.000'den fazla kredi vardı, 2 sanal oyun kaskının parası artık güvence altına alındı. En azından 7 günlük süre dolduktan sonra sanal oyun kaskını kaybetmeyecekti ve Tanrı'nın alanında oynama yeteneğini kaybetmeyecekti. Geriye kalan görevi, okulun kardeşlik partisi başlamadan önce daha fazla para kazanmak ve biraz para toplamaktı. Kim bilir, kardeşlik partisinde büyük bir şans yakalayabilir ve atölyesi için sarsılmaz bir temel oluşturabilirdi. Schiffeng'in önceki hayatında Shadow, kardeşlik partisinde büyük bir şans elde etmişti. Gölge atölyesinin gücünün büyük ölçüde artmasına olanak tanıyan ve onlara White River şehrinin kontrol hakları konusunda diğer 3. sınıf loncalarla rekabet etme güvenini veren de tam olarak bu şanstı. Bu hayatında kardeşlik partisine katılacağı için bu büyük fırsatı elbette elinden kaçırmayacaktı. Gücü yettiğince yarışacaktı. Bunun ardından Schiffeng bir otel aradı ve orada bir misafir odası kiraladı. Kırmızı Yaprak kasabasında başının üzerindeki kırmızı isim fazlasıyla dikkat çekiciydi. Eğer bununla başa çıkmanın bir yolunu aramazsa, her hareketi çevredeki oyuncuların dikkatini çekecekti. Bu eşyayı bu kadar çabuk kullanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Schiffeng, şeytan maskesini çantasından çıkardı. Başını sallayıp gülmeden edemedi. Eğer bu eşyaya sahip olmasaydı kırmızı isim meselesini çözmekte gerçekten zorlanacaktı. Şeytan maskesini taktıktan sonra Schiffeng yüz görünümünü ayarladı. Yeni görünümü orijinal halinden çok farklıydı. Aynı zamanda kırmızı ismi de yeşile döndü. Eğer diğerleri yüksek seviyeli bir gözlem yeteneğine sahip olmasaydı, onun kılık değiştirmesinin arkasını göremezlerdi. Herhangi bir sorun olmadığını doğruladıktan sonra Schiffeng, kalan 3 altın parasını sanal ticaret merkezine yerleştirdi, her gümüş para 80 krediye satıldı. Mevcut rekabet düzeyine bakıldığında, Suikastçılar İttifakı, dövme tasarımı için başarılı bir şekilde teklif verdiği sürece, 1. sınıf loncalar ve diğer 2. sınıf loncalar büyük olasılıkla yerlerinde duramayacaklardır. O zaman rekabet şimdikinden daha çılgın olurdu. Schiffeng, oyun para biriminin satılmayacağından endişelenmiyordu. Tam Schiffeng otelden ayrılmak üzereyken, ani bir farkındalık onun yanından geçti. Kendi alnına hafifçe vurdu. Bu şeyi nasıl unutabilirim? Artık şeytanın maskesine sahibim, onu nasıl doğru şekilde kullanamam? Schiffeng parlak bir gülümseme ortaya çıkardı. Bölüm 78 Siyah Beyazın Dokunması. Demon Mask kullanıcının kimliğini gizlemeyi başardı. Tanrı'nın alanında Schiffeng'in birçok konuda kendini açığa vurması sakıncalı olurdu. Ancak şeytan maskesi ile karanlıkta hareket edebilecek, kendisinin yapamayacağı birçok görevi yerine getirebilecek başka bir kimliğe sahip olabilecekti. İşte şimdi de böyle bir zamandı. Otelden çıktıktan sonra Schiffeng çevresine bir göz attı. Birkaç oyuncunun tuhaf davrandığını keşfetti. Sanki bir şey bekliyorlarmış gibi gözleri otelin ana girişine kilitlenmişti. Ancak şeytan maskesinin etkileri nedeniyle bu oyuncular Schiffeng'e hiç dikkat etmediler. Neden bu velet hala ortaya çıkmadı? Kırmızı adı tekrar değişene kadar içeride kalmayı mı planlıyor? Otel girişinin dışında duran bir suikastçı sabırsızca şöyle dedi. Ne için acele ediyorsun? O veletin öldüğü kesin. Aslında patron Demir Kılıç'a gizlice saldırmaya cesaret etti. Hatta birçok kardeşimizi öldürdü. Onunla savaş birliği arasındaki düşmanlık artık uzlaşmaz bir boyuta ulaştı. Ne kadar saklanabileceğini görmek istiyorum. Eğer suçunun ağırlığını azaltmak için canavarları öldürmek yerine aptalca bekleseydi, kırmızı isminin ortadan kaybolması için 30 saatten fazla beklemesi gerekecekti.
Şu anda güçlü olsa bile 30 saatten fazla zaman geçtikten sonra ekipmanımız ve seviyelerimiz onu büyük bir sıçramayla aşacak. O zaman onu seviye 0'a kadar öldürmek çok daha kolay olacak, dedi başka bir suikastçı alaycı bir tavırla. Martial Union'daki bu oyuncular Sifeng ile dalga geçerken, hedeflerinin hemen yanlarında durduğunu ve onların konuşmalarının her detayını duyduğunu fark etmediler. Martial Union'ın harekete geçme konusunda kesinlikle hızlı olduğu kesin. Eğer bana göz kulak olmaları için bir grup suikastçı gönderirlerse beni gerçekten çok iyi düşünüyorlar. Ne yazık ki onlarla oynayacak vaktim yok. Gökyüzünün aydınlanmasını beklemelerine izin vereceğim. Sifeng uzun zamandan beri Demir Kılıç Aslanı'nın gitmesine izin vermeyeceğini tahmin etmişti. Sonuçta, Sifeng'in önceki hayatında Demir Kılıç Aslanı ile yolları birçok kez kesişmişti. Demir Kılıç Aslan'ın kişiliğini çok iyi anlıyordu, Demir Kılıç Aslanı kesinlikle intikam almak isterdi. Büyük bir bedel ödemek zorunda kalsa bile intikam alabildiği sürece bunu mutlaka yapardı. Üstelik bunu yüzlerce, binlerce kez ödeyecekti. Güzelce ifade etmek gerekirse Demir Kılıç Aslanı basit bir adamdı. Ancak kötü bir şekilde ifade edersek, Iron Sword'layın tek yönlü bir zihne sahip bir insandı. Diğerleri onun düşüncelerini kolayca anlayabiliyordu. Bunun ardından Sifeng, kaygısız bir tavırla otelden ayrıldı. Bu arada, suikastçıların grubu hala otelin girişinin önünde aptalca bekliyordu. Sifeng'in korkaklığını alay ediyorlardı, sadece otelin içinde saklanmaya cesaret ediyorlardı. Sonunda ölüm hala onu bekliyor olacaktı. Ticaret alanında müzayede evinin önünde bir insan kalabalığı toplanmıştı. Sifeng, malzeme satın almak için kendisini içeriye bile sıkıştıramadı. Daha iyi bir seçenek olmadan, Sifeng şimdilik pes edebilir ve önce Violet Cloud'un ilerlemesine bir göz atmak için Şefler Birliği'ni ziyaret edebilirdi. Şu anda popüler olan Dövme Derneği ile karşılaştırıldığında, Şefler Derneği tamamen terk edilmiş durumdaydı. Derneğe giren ve ayrılan yaşam tarzı oyuncularının yalnızca bir kısmı vardı. Daha önce kiraladığı mutfağa vardıktan sonra Sifeng, şeytan maskesini yeniden ayarladı, orijinal görünümüne geri döndü ancak yine de kırmızı adını sakladı. Mutfağa girdikten sonra Sifeng, Violet Cloud'un şu anda meyve suyu yapmaya odaklandığını keşfetti. El hareketleri olağanüstü hızlı ve tecrübeliydi. Şu anda aynı zamanda seviye 3'teydi ve diğer birçok Lifestyle oyuncusunu geride bırakıyordu. Sifeng daha önce birçok usta şefin soğuk içecek yaptığını görmüş olmasına rağmen, onların eylemlerinin hiçbiri Violet Cloud'unki kadar yumuşak ve doğal değildi. Violet Cloud'un neden üretim hızının son derece yavaş olduğunu söylediğine inanmak gerçekten zordu. Hızı şaşırtıcı derecede hızlıydı. Violet Cloud onu kasıtlı olarak mı kandırdı? Sifeng, Violet Cloud'un böyle bir şey yapmak için hiçbir nedeni olmadığını hissederek başını salladı. Bu yüzden yanına geldi ve aniden sordu, "Violet, nasılsın?" Ancak sanki Sifeng'in sorusu Violet Cloud'un kulaklarına girmemiş gibi, o hala meyve suyu yapmaya odaklanıyordu. Onun kalbinde başka hiçbir şey yoktu. Violet Cloud'un odaklanma derecesine bakıldığında Sifeng biraz şok oldu. Artık Violet Cloud'un sözünü kesmeye çalışmadı ve onun yerine kenarda durup onu gözlemlemeyi seçti. 10 dakikadan fazla zaman geçtikten sonra Violet Cloud henüz Sifeng'in varlığını keşfetmemişti. Bu arada zaten ondan fazla bardak meyve suyu hazırlamıştı. Bu meyve suları son derece ferahlatıcı görünüyordu ve hafif, büyüleyici bir koku yayıyordu. Elindeki malzemeleri tükettikten sonra, Violet Cloud daha fazlasını almak üzereyken, "Ah!" Violet Cloud, patronu Sifeng'in arkasında durduğunu keşfettiğinde şok oldu. Görünüşe bakılırsa bir süredir bekliyordu. İşvereninin bu kadar uzun süre beklemesine nasıl izin verdiğini düşününce Violet Cloud'un kalbi çılgına döndü. Başını eğerek gergin bir ses tonuyla "Efendim" dedi. "900 bardak meyve suyunu tamamladın mı?" Sifeng bir gülümsemeyle sordu. Sifeng'in menekşe bulutu hakkındaki değerlendirmesi şu an itibariyle büyük ölçüde artmıştı. Birisi bir şeyi yaparken ne kadar odaklanırsa verimlilik de o kadar artar. Zorlukların üstesinden gelmeleri de daha kolay oldu. Ancak,
Tıpkı bir öğrencinin düşüncelerinin uzun bir süre çalıştıktan sonra dağılması veya bir süre öğretmenin dersini dinledikten sonra dalgın hale gelmesi gibi, herkes sürekli olarak yüksek derecede odaklanmayı sürdüremedi. Ancak Violet Joad olağanüstü bir odaklanmaya sahipti. Bir görevi yerine getirirken verimliliği kesinlikle birkaç kat artacak, işin yarısını yaparak etkiyi 2 katına çıkaracaktı. Sonunda neden bir rahip tanrısı haline gelebildiğine şaşmamak gerek. Bir rahip olmasaydı ve bunun yerine başka bir iş oynasaydı bile, başarıları büyük olasılıkla yine de harika olurdu. Hepsi bitti. Ancak daha önce bunları yaparken bir aydınlanma elde ettim. Bir sürü malzeme harcadıktan sonra yeni bir meyve suyu hazırladım. Bunun için beni suçlamayacaksınız, değil mi efendim? Violet Joad biraz korkarak söyledi. Sonuçta görevini Sifeng'in gereksinimlerine göre yerine getirmedi. 900 bardak meyve suyunu tamamladıktan sonra başka tarifler hazırlamaya devam etti. Sifeng istemsizce güldü. Masadaki yüzlerce bardak meyve suyuna bakarak cesaret verici bir şekilde şöyle dedi, "Seni neden suçlayayım ki? Daha da önemlisi seni ödüllendirmek istiyorum. Yeni meyve suyu ile bu görevi yerine getirirken kendime daha çok güveneceğim. İşte ödülünüz olarak 3 gümüş para. Gelecekte birçok yeni kreasyon ortaya çıkarabileceğinizi umuyorum. Bu meyve sularının satışından senin payına gelince, onu sattıktan sonra sana vereceğim. Meyve sularına gelince, şimdilik bunları yapmanıza gerek yok. Daha sonra kurt eti yemekleri yapmaya odaklanın. Hala onlardan çok faydalanıyorum." Şu anda oyuncular kurt etini değerli görmüyordu. Ancak kurt eti yemeğine dönüştürüldükten sonra fiyatı 10 kattan fazla artabildi. Böyle bir artışın nedeni, kurt eti yemeği tüketildikten sonra her işin ana niteliklerinin 5 puan artması ve süresinin 1 saat olmasıydı. Böyle bir artış oyuncuların çoğunluğu için son derece çekiciydi. Artış, başka bir seviye kazanmaya eşdeğerdi ve bununla birlikte canavarları çok daha hızlı öldürebileceklerdi. Ancak üretim maliyetlerini de hesaba kattıktan sonra mevcut HEF oyuncularının çoğu bu kadar yüksek maliyetli yemeklere pek dikkat etmedi. Ancak dikkat ettiklerinde çok büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklardı. "Teşekkürler bayım. Kesinlikle görevimi tamamlayacağım." 3 gümüş parayı aldıktan sonra Violet Joad'un yüzü heyecan ve takdirle doldu. Sifeng ile tanışabildiği için gerçekten şanslı olduğunu hissetti. Aksi takdirde yine sokaklarda satış yapmak zorunda kalacak ve sonunda yalnızca birkaç bardak satacaktı. Bir hafta boyunca uğraşsa bile 3 gümüş para kazanamayacaktı. Ancak bir günlük çabayla bu kadar rakama ulaşabildi. Bunu takiben Sifeng, tüm meyve sularını çantasında sakladı. Bunlardan 1700'den fazla bardak vardı ve her bardak bir bakır paraya satılırsa, bu 17 gümüş paraya eşit olacaktı. Ortalama bir oyuncu için bu kesinlikle çok büyük bir paraydı. Ancak Sifeng için bu sadece fazladan bir değişiklikti. Ancak Sifeng, başka bir kullanımı olduğu için hiçbirini satmayı düşünmüyordu. Sistem, açık artırmaya koyduğunuz Glimmergeist plate dövme tasarımı satıldı. İşlem ücretleri düşüldükten sonra çanta alanınıza toplam 2 altın 76 gümüş eklenmiştir. Assassin's Alliance zaten kazandı mı? Sifeng resmi forumlara seslendi. Beklendiği gibi, Suikastçılar İttifakı, başarılı bir şekilde teklif verdikleri dövme tasarımının geniş çapta reklamını yapan ve şöhretlerini ve etkilerini artırma şansını yakalayan bir başlık yayınladı. Sonuçta dövme tasarımını satın alabilmek Lonca'nın geçmişini gösteriyordu. Bu, birçok boş zaman oyuncusunun Assassin's Alliance'ın gücüne ilişkin tahminlerini yeniden gözden geçirmesine neden olacaktır. Violet, eğer joinlerini krediye dönüştürmek istiyorsan sanal ticaret merkezine kaydetmeden önce 1-2 saat daha bekle. Bu şekilde daha yüksek bir fiyat elde edebileceksiniz, diye hatırlattı Sifeng, biraz düşündükten sonra Violet Joad'a. Violet Joad itaatkar bir şekilde başını salladı. Sifeng'in niyetini anlamasa da yine de ona inanmayı seçti. Sonuçta, Sifeng şu anda onun parlak zırhlı şövalyesiydi. Daha sonra Sifeng, kurt eti yemeğini yapmak için gerekli malzemeleri satın alması için Violet Joad'a 5 gümüş para daha verdi. Daha sonra Aşçılar Derneği'nden ayrıldı ve görünüşü yaşlı bir beyefendiye dönüştü. Onunla iletişime geçmemin zamanı geldi, Sifeng gerekli tüm hazırlıkları yapmıştı.
Üstelik suikastçılar ittifakı diğer loncaların paniğe kapılmasına neden olmuştu. Yani şimdi o kişiyle iletişime geçmenin tam zamanıydı. Sifeng, arkadaş penceresini çağırdı ve yüzünde kurnaz bir gülümseme beliren kar tanrıçasını aradı. Bölüm 79 Gizemli Kara Alev. Kuruk çayırlarının çekirdek alanında, yaklaşık her 100 metrede bir otlak aslan yavrusu gruplarını görmek mümkündü. Bir tarafın konumu biraz bozuk olsaydı onlarca otlak aslan yavrusunu kendilerine çekerdi. Ayrıca tarlaların orta kısmında bulunan büyük ağaçta 6 seviye elit çayır aslanı yaşıyordu. Burasının seviye 6 oyuncular için yasaklı bir alan olduğu söylenebilir. Ancak bu yasak bölgede, Nazik Kar'ın ekibi sürekli olarak çevredeki 6 seviye otlak aslan yavrularını temizliyordu. Elit çayır aslanını avlamak amacıyla boş bir araziyi temizliyorlardı. Sıradan oyuncular onların cesur hareketlerini görselerdi kesinlikle şaşkınlıkla haykırırlardı. Bir grup ondan fazla çayır aslan yavrusuna karşı savaş açtı. Masmavi bir zırh giyen Nazik Kar, cesurca savaştı. 10.000'e karşı savaşan bir savaş tanrıçası gibiydi. Onun basit bir hamlesi 3 çayır aslan yavrusunu havaya uçurmuştu. Aynı anda kalan 2 aslan yavrusunun pençelerinden kaçıyordu. Eğer bir uzman Nazik Kar'ın savaşını görseydi şimdiye kadar gözleri yuvalarından fırlayabilirdi. Tek vuruşu basit görünmesine rağmen 3 çayır aslan yavrusunun da hayati noktalarına çarptı. Kaçışları daha da isabetliydi. Sanki kafasının arkasında gözleri vardı. Başını bile çevirmeden arkasından gelen pençe saldırılarından kurtulmayı başardı. Diğer tarafta alev cadısı Saoir'u bir topçu topu gibiydi. Ondan gelen tek bir buz alevi patlaması, çayır aslan yavrusunun HP'sinin 1/3'ini almıştı. Çayır aslan yavrusu nefreti değiştirip Saoir'e saldırmak üzereyken, kadının kendisi de küçümseyici bir gülümseme sergiledi. Ağzı bir büyünün son dizesini söylerken, zambak beyazı elleri büyü yazmayı bitirdi. Bunun ardından bir alev ejderhası ortaya çıktı. Ejderha kavurucu sıcak alevler kustu ve Saoir'e doğru koşan çayır aslan yavrusunu anında yok etti. Saoir'un büyü üzerindeki kontrolü son derece ustacaydı ve zirveye ulaşmıştı. Onun ilahi söylemesi ve takip etmesi daha da olağanüstüydü. Normalde oyuncuların her iki eylemi de tamamlamak için 3 saniyeye ihtiyacı vardı, ancak Saoir yalnızca 1,6 saniye harcadı. Tamamlama oranı %86 seviyesindeydi ve Fredragon Sarwar'ın hasarını %120 artırdı. Bu tek hareket, çayır aslan yavrusunun HP'sinin 2/3'ünü anında yok etti. Birkaç dakika sonra ondan fazla çayır aslan yavrusu yerde ölü yatıyordu. Bir süre dinlenin ve o 2 elit çayır aslanını cezbetmeye hazırlanın. Kalkan savaşçısı, sen birini tanklayacaksın, ben de diğerini halledeceğim, diye emretti Gentle Snow. Ganimeti topladıktan sonra uzakta devriye gezen 2 elit otlak aslanına bakarken. Herkes dinlenirken Nazik Kar, kara alev imzalı tek bir mesaj aldı. Bu imzaya bakan Nazik Snow'un kaşları hafifçe kırıştı. Daha önce kara alev demircisi ile işbirliği konularını görüşmek istediğini belirtmişti. Cevap alması çok uzun sürmedi. Başlangıçta bu durumdan oldukça memnun olmuştu. Ancak birkaç dakika sonra benzer bir mesaj yanı daha aldı. Hepsi kendilerinin kara alev işleyicisi olduğunu iddia ediyor. Ancak basit bir sorgulama ve kimlik tespitinden sonra bu oyuncuların hepsinin sahte olduğunu keşfetti. Her biri ondan biraz para dolandırmak istiyordu. Snow, bu da yine taciz edici bir mesaj mı? Neden bunu yalnızca arkadaşlarınızdan mesaj alabileceğiniz şekilde ayarlamıyorsunuz? Böylece bu mesajlar artık sizi rahatsız etmeyecektir. Saoir'u, Nazik Kar'ın doğal olmayan davranışlarını fark ettikten sonra önerdi. Nazik Kar başını salladı ve ciddi bir ses tonuyla şöyle dedi, kara alev demirciyi tanımıyorum. Eğer gerçek kara alev sahtekarı bizimle iletişime geçseydi ve biz onun mesajını alamasaydık, bu konuyu boşuna açmaz mıydık? Yine de bir göz atacağım. Her durumda, kara alev demircisinin gerçekliğini belirlemek çok kolaydır. Ancak Nazik Snow o mesajı okuduğunda aniden dondu. Bunun nedeni, bu mesajın bu kara alevin gerçekliğini çok açık bir şekilde kanıtlamasıydı. Sanal ticaret merkezine gitmesini ve verdiği şifreyi kullanarak, Grimmergeist'te dövme tasarımını takas etmek için belirlenmiş ticaret odasına girmesini istedi.
Görünüşe göre bu kadar uzun süre bekledikten sonra nihayet bazı kazanımlar elde ettim. Nazik kar hafif bir gülümseme ortaya çıkardı. Mesajın içeriğinden bu kara alevin gerçek olduğunu açıkça hissedebiliyordu. Aksi takdirde dövme tasarımının sanal ticaret merkezinde takas edilmesini önermezdi. Sonuçta kara alev sahtekarlarının dövme tasarımı olmayacaktı. Nedir? Gerçek kara alev seninle iletişime geçti mi? Nazik Snow'un sorusuna başını salladığını gören Zhaoyero hemen heyecanlandı. Bu gizemli forgerle tanışmak isteyen kadın, onunla ne zaman tanışacağız, diye sordu. Şu anda kara alev işleyicisi herkes tarafından biliniyordu. Hatta bir loncanın etkisini artırabilecek bir dövme tasarımına bile sahipti. Birbiri ardına şüpheli eylemler gerçekleştirdikten sonra, onun gerçek amacını ancak şimdi öğrendiler. Zhaoyero, kara alev demircinin yöntemlerinin parlaklığını kabul etmeden duramadı. Çeşitli loncaların oynadığı oyundaki inisiyatifi kontrol altına almak için çok büyük bir bedel ödedi. Artık White River City bölgesindeki her lonca bu sarmala kapılmaktan kendini alamıyordu, aksi takdirde diğer loncalar tarafından eleneceklerdi. Onun öngörülemeyen hareketleri onun hayranlık duymasına bile neden oldu. Açıkça şanslı bir piç olan ama yine de uzmanmış gibi davranan birine benzemiyordu. O kişiyi düşünmek bile Zhaoyero'nun kanının öfkeyle kaynamasına neden oldu. Kara alev demircisi ile karşılaştırıldığında aralarında binlerce kilometre fark vardı. Onunla yeni iletişime geçtim. Ancak bize arkadaş olarak eklemek istemiyor. Sadece 4 saat içinde 8 seviye haritası Pisces Canyon'da buluşmak istediğini söyledi. Pisces Canyon şu anki konumumuzdan o kadar da uzakta değil. Önce dövme tasarımını satın alacağım. O zaman bu elit çayır aslanlarını hızla temizleyeceğiz. Acele edersek başarabiliriz. Şu anda Nazikar bile açıkça heyecanlıydı. Yıldız Ay Krallığı'nda o kadar çok birinci sınıf lonca vardı ki, kara alev demircinin gerçekten onlarla işbirliği yapmaya istekli olacağını düşünmemişti. Son derece şanslı olduklarını ya da belki de kara alevin başka planları olduğunu itiraf etmeden edemedi. Her durumda, bu kara alevin düşüncelerini göremezdi. Harika. O halde acele edelim. Onu çok uzun süre bekletirsek, artık bizimle tanışmak istemezse bu çok kötü olur. Zhaoyero aniden ayağa kalktı ve heyecanla bunu söyledi. Bak, ne kadar acelen var. Hala vaktimiz var. Nazik Snow, Zhaoyero'ya gözlerini devirdi. Zhaoyero'nun kara alev ile bu kadar ilgileneceğini düşünmemişti. Normalde tanıştığı diğer insanlara karşı bu kadar hevesli olmazdı. Bu arada, Nazikar ve Zhaoyero'nun konuşmasının hedefi olan Sifeng, çoktan Kırmızı Yaprak kasabasından ayrılmıştı. Beyaz kum harabelerine doğru koşuyordu. Beyaz kum harabeleri 10 seviye canavar bölgesiydi. Aynı zamanda Red Leaf kasabası ve yakındaki diğer birkaç kasabanın oyuncuları için mutlaka gelmesi gereken seviyelendirme alanlarından biriydi. Bunun nedeni burada mevcut olan görevlerin çok fazla sayıda olmasıydı. Bunlar arasında lonca görevleri ve itibar görevleri eksik değildi. Burada 2 eşsiz görev bile vardı. Bu 2 eşsiz görevin ödülleri son derece cömertti ve gelecekte White River City'ye resmi olarak girdiğinde Sifeng'e birçok fayda sağlayacaklardı. Bu yüzden Sifeng beyaz kum harabelerine koşuyordu. Sifeng beyaz kum denizine ulaştığında Nazik Kar'dan bir mesaj geldi. Mesajda toplantı saatini aniden 1 saat ertelemek zorunda kaldıkları ve tazminat olarak dövme tasarımını 24.000 kredi karşılığında satın almanın yanı sıra kendisine ek 20.000 kredi verecekleri belirtiliyordu. Zenginlikleri neredeyse eziciydi. Sifeng zamandaki gecikmeyi gerçekten umursamadı. Her durumda, buradaki görevleri tamamlamak için de oldukça zamana ihtiyacı vardı. Bu arada 20.000 kredi, altın yakalı bir işçinin 2 aylık maaşıydı bir. Nazik Snow bunu geç kalmanın telafisi olarak kullandı. Üstelik bu aralarındaki eşin yalnızca başlangıcıydı, ancak halihazırda 40.000'den fazla kredi kazanmıştı. Nazik Snow gibi biriyle çalışmanın pek çok faydası olduğunu kabul etmeden duramıyordu, özellikle de kişinin para sıkıntısı olmadığı durumlarda. Diğer sanal gerçeklik oyunlarındaki zenginler bile onunla rekabet edemiyordu. Bunu takiben Sifeng, anılarına dayanarak beyaz kum harabelerinde gizli bir yol aradı.
Yaklaşık yarım saat kadar bu yolda yürüdükten sonra beyaz kumlara gömülmüş bir sığınak gözüne çarptı. 2 adet seviye 10 elit siyah çelik cüce sığınağın girişini koruyordu. 2 eşsiz görevden biri olan Çelikkale Barrutia bu sığınağın içinde bulunabilir. Türk Lirası notları. 1. Altın yakalı işçi, yeminli muhasebeciler, cerrahlar, anestezistler, mühendisler ve avukatlar gibi yüksek talep görebilecek yüksek vasıflı profesyoneller. Bölüm 80 Çelikkale Barrutia. Kara çelik cüceleri, demirciliğe bağımlı bir grup fanatikti. Kara çelik cücelerin uygarlığı bir zamanlar kıyaslanamayacak kadar parlaktı ve onların gölgeleri, sayısız efsanevi ekipman parçasının yaratılmasında bulunabilirdi. Kara çelik cücelerin kolları kalçaları kadar kalın ve sağlamdı, kasları ise taş kadar sertti. Koyu ten rengine ek olarak, gece vakti sıklıkla kayalarla karıştırılıyorlardı ve birçok kişi yanlışlıkla üzerlerine oturuyordu. Elbette böyle bir eylemin sonuçları çok ağırdı çünkü bu kara çelik cücelerin en çok nefret ettiği şey dışkı muamelesi görmekti. Schiefeng doğrudan yürüdü. Beyaz kum harabelerindeki bu sığınak son derece iyi gizlenmişti. Schiefeng'in önceki yaşamında, beyaz kum harabelerinde görev yapan birçok loncanın sığınağı keşfetmesi uzun zaman aldı. Bu sığınaktan birçok iyi görev aldılar ve hatta bazı görevler gizemli demir ekipmanı bile hediye etti. Ancak bu tür görevlerin tamamlanması için genellikle bir partiye ihtiyaç duyulurdu. Bir kişinin bunları tek başına tamamlaması kesinlikle imkansızdı. Ancak bu görevlerle karşılaştırıldığında, kara çelik cücelerin beğenilirliği çok daha önemliydi. Bu sır ancak oyuncular 20'den fazla seviyeye ulaştıktan sonra keşfedildi. Burada Çelikkale Barrutia adında eşsiz bir görev mevcuttu. Ancak, benzersiz görevin bir oyuncunun alabilmesi için belirli bir miktarda tercih edilmesi gerektiğinden, birçok oyuncu onu elde etme şansını kaçırdı. Aksine, bilinmeyen ortalama bir oyuncu benzersiz görevi aldı. Üstelik, eşsiz görevi tamamladıktan sonra oyuncu anında birçok loncanın eşe alım hedefi haline gelir. Sığınağın girişinin önüne gelen 2 elit siyah çelik cüce, nöbet tutuyor ve Schiefeng'e basit bir bakış attıktan sonra içeri girmesine izin veriyor. Sığınağın içi oldukça büyüktü. Tıpkı bir yeraltı kasabası gibiydi. Kara çelik cüceleri her yerdeydi ve sokakların çoğunluğu silah ve ekipman mağazalarından ya da barlardan oluşuyordu ve çok az eğlence yeri vardı. Ana cadde boyunca ilerleyen Schiefeng, birkaç dönüş ve dolambaçlı yol yaptıktan sonra çelik bir binanın önüne geldi. Bina belediye binasıydı ve Schiefeng binaya girdiğinde seviye 30 elit NPC olan kasaba belediye başkanı onu hemen fark etti. Bu küçük kasabaya yabancıların girmesinden bu yana uzun zaman geçtiğinden, belediye başkanı mutlu bir şekilde Schiefeng'i karşılamaya çıktı. "Merhaba maceracı. Stonehammer kasabasına hoş geldiniz. Ben Karasakal, kasaba belediye başkanıyım." Karasakal sıcak bir şekilde söyledi. "Merhaba sayın belediye başkanı. Buraya ilk gelişim, o yüzden sana bir faydam dokunabilir mi acaba?" Schiefeng saygılı bir performans sergiledi çünkü bu tür eylemler NPC'lere onun hakkında daha olumlu bir fikir verecektir. Karasakal kalın sakalını okşadı. Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi, "Maceracı, küçük kasabamızın gerçekten yardıma ihtiyacı var. Buralarda hava gün geçtikçe ısınıyor ve su kaynaklarımız sürekli azalıyor. Sonuç olarak bu küçük kasabada yaşayanların yaşaması giderek zorlaşıyor. Yeterli bir bedel ödeyeceğim. Umarım büyük bir su kaynağı veya ısınmaya yardımcı olabilecek bir şey elde etmemize yardımcı olabilirsiniz." "Sistem, Karasakal'ın isteği görevini kabul etmek istiyor musunuz?" Schiefeng hafif bir gülümseme ortaya çıkardı. Tam da bu yüzden buradaydı. Schiefeng, yardım etmekten mutluluk duyacağım diye yanıtladı. Rojhammer kasabasındaki en önemli şey kasaba belediye başkanının beğenilmesiydi. Ancak belediye başkanının beğenisini elde etmek o kadar da kolay olmadı. Bunun nedeni, verdiği görevin tamamlanmasının kolay olmamasıydı. Üstelik görevin ödülleri azdı ve birçok oyuncunun kasaba belediye başkanının beğenisini kazanmak için çaba harcamaktan vazgeçmesine neden oldu. Sistem, Karasakal'ın isteği görevi kabul edildi. Kasaba belediye başkanı Karasakal'a 100 torba temiz su veya 5 bardak soğuk içecek ikram edin. Bunun ardından Schiefeng hazırladığı meyve suyunu aldı.
Schiefeng teklif edilen her 5 bardak meyve suyu için 2 bakır para, Karasakal'ın beğenilirliğinde 1 puanlık artışı ve 100 EXP elde edebiliyordu. Seviye 8 ila 9 arası bir oyuncu için 100 EXP önemsiz sayılabilir. Sadece bir seviye 10 sıradan canavarı öldürerek 200'den fazla EXP elde edebileceklerdi. Üstelik diğer kasabalarda 100 torba temiz su 5 bakır paraya satılıyordu ve en ucuz 5 bardak soğuk içecek de benzer şekilde 5 bakır paraya mal oluyordu. Maliyet düşüldükten sonra bu, oyuncuların 100 EXP karşılığında 3 per coin harcayacağı anlamına geliyordu. Sadece bir deli böyle bir şeyi yapmaya istekli olabilir. Ancak Schiefeng çok istekliydi. Şu anki seviyesine göre 100 EXP az bir miktar değildi. Bu, seviye 5 sıradan bir canavarı öldürerek elde edeceği EXP'den çok daha fazlasıydı. Bunun ardından Schiefeng, meyve sularını durmadan teslim etti. 1000 bardak meyve suyu dağıttıktan sonra toplam 400 bakır para ve 200 olumluluk puanı elde etti. Ayrıca 20.000 EXP elde ederek anında seviye 4'ün %69'una ulaştı. 10 dakika gibi kısa bir sürede o kadar çok yükselmişti ki, kelimenin tam anlamıyla seviye 10 elit canavarları ezmekten daha hızlıydı. Beğenilirliği 200 puana ulaştıktan sonra Schiefeng, Karasakal'a eşsiz görev hakkında sorular sormaya başladı. Ancak Karasakal sessiz kaldı. Gözleri etrafta geziniyor, görev hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyordu. Beklendiği gibi, beğenilirliğim hala yeterince yüksek değil, Schiefeng az çok böyle bir sonuç bekliyordu. Bu nedenle Violet Cloud'un yeni meyve suyu türünü ortaya çıkardı. Başkanım, bu meyve suyu hakkında ne düşünüyorsunuz? Karasakal bu yeni meyve suyunu gördükten sonra onu eline aldı ve kokladı. Aniden her iki gözü de parlayarak heyecanla şöyle dedi, bu fincan önceki 5 fincanı tamamen geride bırakıyor. Maceracı, acaba sende bunlardan kaç tane var? Bunu satın almak için fazladan bir bakır para ödemeye hazırım. Schiefeng, Karasakal'ın son derece memnun ifadesini görünce şaşkına dönmeden edemedi. Violet Cloud'un işçiliğinin birine PC'yi bile isteyerek kabul etmeye ikna edecek kadar iyi olacağını düşünmemişti. Böyle bir durum Tanrı'nın mülkünde çok nadir görülüyordu. Karasakal yeni meyve suyunu beğendiğinden Schiefeng doğal olarak işleme durmadan devam etti. Toplamda 750 bardak yeni tip meyve suyu vardı. Her kupa ona 3 bakır para, 1 beğenilme puanı ve 100 EXP kazandırdı. Karasakal'ın bu eşyayı ne kadar sevdiği açıkça görülüyordu. Bu şekilde Schiefeng kolayca 2250 bakır ve 750 olumluluk puanı aldı. Ayrıca 75.000 EXP aldı ve bu da onu anında seviye 5'in %46'sına getirdi. Seviye atlama hızı roket gibiydi. Ne yazık ki yeni tip meyve suyunun yapımı çok zaman aldı. Üstelik Violet Cloud'un hala ilgilenmesi gereken başka işleri vardı. Aksi takdirde, Schiefeng, Violet Cloud'un kendisi için 10.000 bardağa kadar hazırlamasını gerçekten istedi ve anında seviye 10 ve üstüne çıktı. 950 beğeni puanı alan kasaba belediye başkanı Karasakal nihayet ağzını açtı. Üstelik bu sefer hiçbir sır saklamadı. Schiefeng'e yakın arkadaşı gibi davranıyordu. Schiefeng, oyuncunun önceki hayatında bahsetmediği Stonehammer anahtarını bile almıştı. Sistem, benzersiz görev Çelik Kale Barrotia'ya kabul edildi. Oyuncunun düşen Çelik Kale Barrotia'yı aramak ve içindeki Titan'ın kalbini almak için Pisces Kanyonuna gitmesi gerekmektedir. Kasaba Belediye Başkanı Karasakal bunun için son derece cömert bir ödül sağlayacak. Bu kadar yüksek miktarda tercih edilebilirlik ile Schiefeng, Karasakal'dan dövme tasarımları da satın alabilirdi. Schiefeng, mevcut eşyalara kabaca baktıktan sonra şok oldu. Toplamda 10 adet dövme tasarımı satışa sunuldu, bunlardan 5'i ortak ekipman dövme tasarımları, 3'ü bronz ekipman dövme tasarımları, 1'i gizemli demir silah dövme tasarımı ve sonuncusu da gizemli demir ekipman dövme tasarımıydı. Karasakal bununla mirasını bile almış olmalı. Bu dövme tasarımlarının tümü seviye 8'den seviye 10'a kadar olan ekipmanlara yönelikti. Bununla birlikte, bronz ekipman dövme tasarımlarının her biri 60 gümüş paraya satılırken, gizemli demir dereceli dövme tasarımlarının her biri 1 altın ve 50 gümüş paraya satıldı. Ortalama bir oyuncu bunları keşfetse bile kesinlikle satın alamayacaktır. Neyse ki bu sefer Schiefeng,
Glimmergeist Plate dövme tasarımının 3 parçasını daha satmıştı. Sahip olduğu para bir kez daha 9 altın paradan fazla arttı. Aksi takdirde o bile eşyalara ancak kıskançlıkla bakabilirdi. Lord Belediye Başkanı, bu 3 bronz dereceli dövme tasarımı ve 2 gizemli demir dereceli dövme tasarımı, hepsini istiyorum. Skifeng basitçe 4 altın 80 gümüş verdi. Ne yazık ki, bu dövme tasarımları satın alma sırasında ciltlendi. Aksi takdirde, sadece bunları yeniden satarak miktarın en az 2 veya 3 katını kazanabilirdi. Bu dövme tasarımları arasında en zayıf olanı seviye 8 bronz ekipmandı. Ancak bu bile mevcut loncalara hayal edilemeyecek bir gelişme getirecekti. Sonuçta mevcut en yüksek seviyeli oyuncular seviye 6'ya yaklaşırken, oyuncuların büyük çoğunluğu hala seviye 1 veya seviye 2 ortak ekipman kullanıyordu. Herkesin seviye 8'e yükseldiğini ve bir partinin her üyesinin bir adet seviye 8 bronz ekipmana sahip olduğunu hayal etmek bile korkutucuydu. İşlemi tamamladıktan sonra Skifeng aniden bir sistem bildirimi aldı. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.